Evet değerli arkadaşlar, bugünkü konumuz ay düğümleri. Ay düğümleri özellikle şu anda 37-38 yaşında olanlar ve yine 56-57 yaşlarında olanları daha çok ilgilendiriyor. Çünkü daha çok bu yaşlarda olan insanlarda ay düğümleri kavuşumları gerçekleşiyor. Peki günümüzde ay düğümleri hangi burçta ve ne tür etkileri var? Size bundan bahsedeceğim. Şu anda transit kuzey ay düğümü balıktan geçiyor ve transit güney ay düğümü de Başak'tan geçiyor değerli dostlar. Bu ay düğümleri bu akstan geçerken özellikle insanların güney ay düğümü Başak olanların mükemmeliyetçilik duygusundan kurtulması gerekiyor. Eleştirilme korkusundan kurtulması gerekiyor. Her şey benim kontrolüm altında olsun, her şeyi ben yönlendireyim ve sistemin negatif taraflarını bulayım dürtüsünden kurtulması gerekiyor. Peki hangi alana yönelmesi gerekiyor? Tabii ki balık alanına. Balık alanı ise daha çok böyle oluversin diyen, zamana bırakan ve yine şefkatle, merhametle yaklaşım sağlayan bir enerjidir. Özellikle bu transitler esnasında buradaki ay düğümlerinin enerjisini alarak hareket etmek kişiyi bir adım daha öne geçirir. Özellikle bu transitleri alan, örneğin Başak Burcu, Güney Ay düğümü de Başak'tan geçiyor ve kişinin de Güneş Burcu Başak olduğunda kişide obsesyonlar, depresyonlar baş gösterir. Uykular yetmez hale gelir ve o takıntılar bir türlü geçmek bilmez. Peki bu durumda aslında o Güney Ay düğümü o kişiye ne öğretmeye gelmiştir? Bazen hayatta ilerleriz ve kim olduğumuzu unuturuz. Örneğin bir Merkür Başak olsun, bir Güneş Başak olsun. Bu kişiler zamanın verdiği etkilerle, doğum haritasındaki progresyondaki ilerlemelerle kendi benliğini, kendi kimliğini unutmaya başlar. Ve Güney Ay düğümü o alana geldiğinde kişiye aslında ne olduğunu, unuttuğunu hatırlatmak için gelir. Yani enerjiyi bu şekilde pozitif kullanabilirsiniz. Peki bu mükemmeliyetçilik duygusunu bir kenara bırakıp daha çok kabul, şefkat ve zamana bırakma, her türlü canlıyla bütün olduğunuzu hatırlama, çiçektir, böcektir, hayvanlardır. Bu şekilde hayatın bir parçası olduğunuzu bilme noktasında hareket ettiğinizde buradaki ay düğümü enerjilerini arkanıza alabilirsiniz arkadaşlar. Ay düğümleri haritamızda çok önemli bir yer göstergesidir. Örneğin kişinin ruhsal anlamda bazı eksiklikleri olur. Yani bu hayatın hırsından, faturalarından, gelecek kaygısından, stresinden ve buna benzer bir takım olgularından biraz uzaklaşmamız gerekiyor. Biraz kendimizi bulmamız gerekiyor. Gerçek benliğimize ulaşmamız gerekiyor. İşte burada gerçek benliğimiz dediğimizde bir ben var, benden içeri o diyor ya, Yunus Emre, Mevlana gibi kişilerin enerjileri daha çok balık enerjisindedir. Kişi bu dönemde yaptığı tefekkür, kendisiyle olan konuşmaları, hayatın bütününün bir parçası olduğunu fark etmesi, bugüne kadar yaşadıkları ama öyle, ama böyle bir şekilde gelip geçmiştir. Gelecek kaygılarının sizi yönettiğinin farkına varırsanız ve geçmişte de aynı kaygılar vardıysa ve bu kaygıların artık hayatınızın belirleyici olması arzusundan bir kenara bırakmak istiyorsanız, hatta bırakmak istiyorsanız demeyelim de hayat sizin onları bir kenara bırakmanızı istiyor. Tabir yerindeyse şöyle bir uzanıp gökyüzündeki maviliklere bakmanızı ve hayatla bütünleşmenizi istiyor. Peki hocam faturalar kim ödeyecek? Şu ne olacak? Bu ne olacak? Ya bak düşünsene, sen bir zamanlar yoktun. Allah seni yoktan var etti. Sonra bir ailede doğdun. Bir toplumda büyüdün. Ve ama öyle ama böyle geçmişin dertleri, sıkıntıları bir şekilde geride kaldı. Ve bunlar da bir şekilde geride kalacak. Çünkü hayat devam ediyor. Sen strese girsen de devam edecek, strese girmesen de. İşte burada arkadaşlar korkular sizi yönetmeye başladığında oradaki başak etkisi hayatınıza hakim olur. Buna dini literatürde şeytanın sizi fakirlikle tehdit etmesi anlamında bir ayet vardır. Bu akla gelir. Neden? Çünkü gelecek kaygısı, yani şeytanın sizi fakirlikle tehdit etmesi, fakirlik parasal anlamda fakirlik değildir. Bir şeyin yoksunluğunu yaşamaktır arkadaşlar. Elinizde olmayanlara odaklanırsanız, elinizde olmayanların enerjisi sizde artar. Elinizde olanlara odaklanırsanız şükür enerjisi size hakim olur. İşte o şükür enerjisi size hakim olduğunda hani bir zamanlar Secret diye bir kitap vardı ya, yani hayatınızda olan şeylere olmuş gibi düşünmek, ama burada olmuş gibiden bahsettiğimde yani olmayan bir şeyi olmuş gibi düşünmek de değil. Mutlaka odaklandığınız şeyde, zihninizi çevirdiğiniz yerde yanan ışık size mutlaka bir şükür enerjisi getirecektir değerli arkadaşlar. Ay düğümü balık başak aksında olanların en büyük problemleri işte bu mükemmeliyetçilik duygusu, başarısızlık korkusu
ve gelecek kaygıları, handikapı kişinin hayatını baltalayan en önemli faktörlerden bir tanesidir. Psikolojide korku iki türlüdür arkadaşlar. Bir tanesi gerçek korku. Yani bir tehdit algıladınız. Birisi geldi, boğazınıza bıçak dayadı. İşte orada gerçekten korkacak bir şey vardır. Bir de henüz gerçekleşmemiş bir olaydan kaynaklı duyduğunuz bir korku vardır. İşte o henüz gerçekleşmemiş bir olay gerçekleşmediği için gelecekle şimdi arasında bir boşluk oluşur. Ve bu boşluğu bir şeyin doldurması lazımdır. O şey korkularla dolar. Aslında bu bir illüzyondur. Bu psikolojik bir korkudur. Çünkü gerçekleşmemiş bir olay için zaten önlem alabilirsin. Akışı değiştirebilirsin. Çünkü daha olay gerçekleşmedi. İşte tam bu noktada olayın gerçek bir korku mu yoksa psikolojik bir illüzyon mu olup olmadığını anlaman gerekiyor. İşte Güney Ay düğümü Başakların en büyük yaptığı hata tam bu noktadadır arkadaşlar. İnsanı en çok strese sokan şey gelecekle şimdi arasında olan o boşluğu neyle doldurduğunuzdur. Çünkü orayı olumsuzlukla doldurduğunuzda stres artar. İçsel direnç oluşur. O direnç sizi daha da strese sokar ve bir şeyi yapıp yapmamakla ilgili çok fazla gelip gitmeler oluşmaya başlar. Her türlü detayı düşünmeye başlarsınız. Çünkü korkuyorsunuz. Ya eleştirilirsem, ya başarısız olursam. Özellikle de o Güney Ay düğümü haritanızda Plüton'la bir kavuşumdaysa, hangi burçta olursa olsun bile diyebilirim. İşte o zaman gerçekten bu olayın karmik kökenleri vardır. Ya da Satürn'e kavuşmuş bir Güney Ay düğümünün. Orada gerçekten sizin ödeyeceğiniz, geçmişte atalarınızın yapmadığı ve sizin yapmakla yükümlü olduğunuz bazı şeyleri hayatınızda gündeme getirecektir ve yaşatacaktır. Peki bunlar nerede hocam? Bunları nasıl anlarız? İşte bunlar sizin doğum haritanızda. Doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz 0543 20 90 444 nolu WhatsApp hattımızdan bizimle temasa geçebilirsiniz. Ve böyle hayali karmalarınızdan değil, doğum haritanızda atalarınızın yaptığı naniklerden, size kalmış ihalelerden ve sizin bu durumlarda neler yapmanız gerektiğini o danışmanlıklarda anlatıyoruz. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiğiniz için, hype'ladığınız için ve paylaştığınız için şimdiden teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.